Herkese merhabalar. Bugün kaşıntının nasıl tedavi edildiğini, evde neler yapabileceğimizi konuşmak istiyorum. Kaşıntı önemli bir sorun. Özellikle hayat kalitemizi bozan, gece bizi uyutmayan bir durum. Kaşıntı deyince ne anlıyoruz? Cildimize tırnakla sürtme isteği hissine biz kaşıntı diyoruz. Tırnağımızı eğer cildimize sürtme isteği oluşuyorsa demek ki beynimize ulaşan sinirler yoluyla bir kaşınma isteği ulaşmış demektir. Genelde kaşıntı vücudumuzu korur aslında. Vücudumuzdaki toksinleri, çevresel maddeleri ve bunun dışında parazitleri cildimizden dışarıya atmaya sağlar. Ama 6 haftadan uzun süren durumlar olduğu zaman da işte bizi rahatsız eder, hayat kalitemizi bozar ve kaşıntının birçok nedeni vardır. Biliyoruz kaşıntının nedeni daha çok cildin kuruluğu ve egzamaya bağlı. Ama zaman zaman kurdeşene bağlı, böcek ısırmalarına bağlı, uyuza bağlı ve altta yatan karaciğer bozukluğuna, böbrek bozukluğuna, tiroid, diyabet bozukluğuna, bazen malign kanser hastalıklarına bağlı da oluşabilmektedir. Bu sebepten dolayı neden olduğu önemlidir kaşıntının. Peki tedavi nasıl yapalım? Hemen kaşındık. Ne yapalım öncelikle? Bir kere kaşıntıda, tedavide en önemli durum nedir? Cildinizi nemlendirin. Çünkü cildin kaşınmasının en önemli nedeni cildin kurumasıdır. Bu sebepten dolayı özellikle banyodan sonra cildinizi nemlendirin. Nemlendirmek önemlidir. Elinizde eğer sık sık kaşıntı oluyorsa her elinizi yıkadıktan sonra bir de nemlendirici sürün, kaşınmanız rahatlayacaktır. Ama unutmayalım, eğer cildimizde egzama oluşmuşsa bir de egzamanın üzerine nemlendirici sürerseniz bu sefer o bölge yanar, daha da rahatsız olabilirsiniz. Onun için nemlendiriciler egzama olmayan bölgelere egzama olmasın diye sürülüyor. Kuru olan cilde sürülür. Egzama olan bölgelere sürülmesi doğru değildir. Canınızı yakabilir. Ne yaptık? Öncelikle cildimizi nemlendirdik. Bunun dışında en basitinden bir antihistaminik bir şurup veya tablet alabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz bunlar ve bazen de kaşıntıyı rahatlatıcı, özellikle kurdeşini rahatlatıcı, sıcağını alan, kaşıntısını alan antihistaminik losyonlar da cildinize sürebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bunun da bir zararı olmaz. Ama bunları yaptınız, buna rağmen tedaviye cevap vermiyorsa, özellikle de 6 haftadan uzun sürüyorsa o zaman işte bir alerji doktoruna başvurmanızda fayda var. Doğumdan 18 yaşına kadar olan çocuklarda çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde de yetişkin alerji uzmanına başvurmak gerekiyor. Neden mi? Çünkü altta yatan hastalığın, bu kaşıntının birçok nedeni olabiliyor. Özellikle kurdeşen oldunuz, ilk defa oldu çünkü sıklıkla kurdeşen olabiliyor. Kurdeşen oldunuz, genelde 1-2 haftada düzelen kurdeşenler genelde antihistaminiye, bu losyonlara, kaşıntıyı rahatlatan losyonlarla tedaviye genelde cevap veriyor. Ama bazen çok ciddi kurdeşenler oluyor, başka tedaviler kullanmamız gerekebiliyor. Özellikle de 6 haftadan uzun süren kaşıntılarda, ürtikerlerde örneğin antihistaminikler tedaviye cevap vermiyor. Çünkü sadece histamin yoluyla kaşıntı oluşmuyor. Farklı farklı mekanizmalarla da oluştuğu için bunların tedavisinde çok farklı tedaviler kullanmak gerekiyor. Onun için bu durumları kendi başınıza tedavi etmeniz çok zor. Bunun araştırılması lazım. Acaba bir kronik kurdeşen mi? Acaba altta yatan bir uyuz hastalığı mı? Uyuz hastalığını tedavi etmek de o kadar kolay değil. Gece artan kaşıntı oluyorsa, özellikle ensede, eklem yerlerinde, bileklerde, parmak aralarında kaşıntı oluyorsa, çocuklarda özellikle ayak tabanlarında, avuç içlerinde kaşıntı oluyorsa o zaman bir uyuz hastalığı akla gelmeli. Bazen de altta yatan malign kanser hastalığı olabiliyor. Özellikle son zamanlar fazla kilo kaybetmişseniz, çok halsiz, bitkinseniz bu sefer de altta yatan önemli bir hastalık var mı değerlendirmek gerekiyor. Karaciğerde problem olabilir. Siroz hastalığına bağlı da kaşıntı olabiliyor. O yönden karaciğerleri değerlendirmek gerekiyor. Böbrek fonksiyonlarının bozulmasına bağlı, özellikle bazı maddelerin vücutta birikmesine bağlı kaşıntı olabiliyor. Çok su içiyorsunuz, buna rağmen kilo kaybediyorsanız bu sefer bir diyabet hastalığı, şeker hastalığı olabilir. Bu da kaşıntı yapabiliyor. Bazen de vücudunuz ısıya karşı çok dirençli, rahatsız. Bakıyorsunuz sıcağa tahammülünüz yok. Hipertiroidi dediğimiz bir hastalığınız olabilir. Yani tiroid hastalığınız olabilir. Buna bağlı oluşabiliyor. Bazen de takıntılısınız, psikolojik olarak strese girmişsiniz, durmadan kaşıyorsunuz. Bu da
problem olabiliyor. Nörodermatoz dediğimiz prurigo nodularis denilen hastalık olabiliyor. Onun için birçok nedene bağlı olduğundan dolayı bu tedavide de bize yol gösterici olan altta yatan hastalığa bağlı olmasından dolayı nedenin bulunması faydalı olacaktır. Bu nedene göre de antihistaminikler yanında bazen özellikle kronik ürtikerlerde anti-IgE dediğimiz özellikle mast hücresinin uyarmada ilk başlangıç nokta olan bir mekanizmayı ilk baştan ortadan kaldırarak kaşıntıyı tedavi edebiliyoruz. Demek ki kaşıntının tedavisi de anti-IgE tedavisi kullanılabiliyor. Bazen de egzamalarda kortizonlu kremler kullanabiliyoruz. O da rahatlatabiliyor. Bazen de kortizon içermeyen kremler kullanabiliyoruz, losyonlar kullanabiliyoruz. Bunlarla rahatlatabiliyoruz. Ve ağızdan kullanılan bazen kortikosteroid tabletler kullanabiliyoruz. Enjeksiyon şeklindeki tedavileri kullanabiliyoruz. Yani kaşıntının altta yatan mekanizmasına göre farklı tedavi yöntemleri kullanabiliyoruz. Çünkü bunlar özellikle 6 haftadan uzun süren kaşıntılarda sadece antihistaminikler faydalı olmuyor. Özellikle egzamada antihistaminiklerin çok faydası olmuyor. Çünkü histamin yolağından farklı yolaklar nedeniyle atopik dermatitte kaşıntı oluyor. Özellikle cildin kuruluğundan oluyor. Farklı mekanizmalar var. Bu mekanizmalara faydalı olabilen tedavileri kullanmak gerekiyor. Sonuç olarak kaşıntının tedavisinde altta yatan neden çok önemli. Akut ürtiker dediğimiz kurdeşende, böcek ısırmasında, arı sokmasında özellikle antihistaminikler ve kaşıntıyı rahatlatan losyonlar faydalı olabilmekle birlikte özellikle 6 haftadan uzun süren kaşıntılarda bu tedaviler işe yaramıyor. Bu nedenden dolayı da altta yatan nedenin bulunarak buna yönelik tedavi edilmesi faydalı olur. Ancak evde cilt kuruluğunuza yönelik nemlendirici kullanabilirsiniz. Serin ortamda kalmanız faydalı olabilir. Stresiniz fazlaysa stresten uzaklaşmanız, davranış tedavisi faydalı olabilir. Ve sizi rahatsız eden günlük kıyafetleri giymeyebilirsiniz. Çok fazla kıyafet giymemeniz faydalı olabilir. Terlerseniz cilt kurur, cilt kurursa da kaşınırsınız. Sık sık banyo yapmak faydalı olabilir ama gün içinde birkaç kere banyo yapmak da cildi fazla kurutabilir. Ama banyo yaptıktan sonra cildi nemlendirmek gerekiyor. Özellikle egzamalılarda her gün banyo yapmak önemli. Cildindeki mikropları da temizler. Bu sebepten dolayı banyo yapılmalı ancak arkasından hemen nemlendirici kullanılmalı. Ve vücutta kaşıntı yapan, özellikle katkı madde içeren gıdaların ilk zamanlar kaşıntının yoğun olduğu dönemlerde kullanılmaması faydalı olabilir. Sonuç olarak kaşıntı önemli bir sorun ve kaşıntıyı tedavi etmek için altta yatan nedenin bilinmesi, buna göre tedavi edilmesi faydalı olacaktır. Evde sadece bir kaşıntı olduğu zaman basit bir kaşıntı, birkaç gün süren kaşıntılarda antihistaminik tedaviler faydalı olabilir. Kaşıntıyı rahatlatan losyonlar faydalı olabilir. Nemlendirici kullanmanız sizin için faydalı olan bir yaklaşım olacaktır. Eğer güncel videolarımızdan faydalanmak istiyorsanız YouTube kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alerji Doktoru Instagram sayfamızı, Alerji Doktoru TikTok sayfamızı takip ederseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz.